Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Şimdi size tanıtacağım tesbihlerin kodları ve özellikleriyle beraber tanıtmaya başlayacağım. Şimdi burada gördüğünüz malzememiz S61 malzeme. Biraz eskimiş bir tesbihimiz. Onun şimdi detaylarına girmeden önce şöyle hafif bir ışıkla içine bakmaya çalışalım. Şöyle bir malzememiz. Evet. Şimdi tesbihimizin bir de şöyle üst taraftan bir ışıkla bir bakalım. Şu ben biraz uzakta tutayım. Sarı sarı yansıması var. Şimdi bu tesbihimizin özelliklerine gelelim arkadaşlar. Hemen ölçüsüne bakacağım. 8'e 12. 8'e 12 düz ağızlı yumurta bir tesbihimiz. S61 malzemeden yapıldı. Kırık imame. Yine dayanıklı gövde tabii ki. Şöyle imame altına bakalım. Durakları 11'de istendiği için duraklar 11'de. Şöyle bir imamenin görseline de bakalım. Çekim lezzeti çok güzel, çıtır çıtır sertleşmiş bir malzeme. Zaten bu malzemeler de eski malzemelerdi. Evet, işte pala malzeme. Pala malzeme böyle güzel oluyor arkadaşlar. Pala Stone dediğimiz pala malzememiz işte böyle güzel oluyor. Gerçekten çıtır çıtır çok güzel. Harika. Tesbihimi hemen şöyle müsait bir yere bırakacağım. Evet. Şimdi sırada bir de S83 malzememiz var. Birbirine yakın renkler. S83 de biraz eskimiş bir malzeme. Bunun biraz daha koyusu. Bakın böyle biraz renk alması da biraz daha hızlı olacak diğerine göre. Çünkü rengi zaten koyu. Bunun da ölçüsüne bir bakalım. Bu da düz ağızlı yumurta kesim. Evet. 7'ye 11 ölçülerinde arkadaşlar. 7'ye 11 ölçülerinde. Tam tutamıyorum kumpasla. Şimdi ölçü şeylere bakalım arkadaşlar. İşçiliklere bakalım. Kısa tok imame. İmamenin deliklerine bakalım. Duraklar 11'de istenmiş. Çekim lezzetine bakıyoruz. Çok iyi. Bu malzeme eskimiş malzemeydi. Dediğim gibi çıtırlığı güzel, sertliği güzel. Tabii bu çekildikçe daha bir canavar gibi olacak. Sahibine hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Harika. Çok iyi. Evet. Bununla ilgili ufak bir şeye bakacağım arkadaşlar. Bilgisayarımdan bakayım. Bu arada siz tespihinize bir bakın. Bakın şuna. Şimdi bu esasen arkadaşlar kusuratlı bir ürün. Yani 7'ye 11 dedim ama 7.5'a 11.5'muş arkadaşlar. Evet, ben de diyorum niye kusuratlı? Normalde 7'ye 11 olması gerekiyor. Ama kusuratlı olduğu için hemen siparişi kontrol ettim. 7.5'a 11.5 imiş arkadaşlar ölçüleri. Yanlışlık olmasın. Çünkü 7'yi biraz geçiyor. 11'i de biraz geçiyordu. Kusuratlı olacağı aklıma gelmemişti. Evet arkadaşlar. Baktık ve en azından videoda doğruyu bulduk. Bazen gözden kaçabiliyor arkadaşlar.
Sertliği çok iyi bir malzeme. Şuna hafif bir ışık vurmak istiyorum. Güzel. Kızaracak arkadaşlar, böyle kızaracak. Bunlar şu ikisi de akik tonunda kızaracak. Bakın bu butona gelecek. Buton kırmızıya doğru gidecek. Gerçekten birbirini kovalayan bir renk tonu olmuş. Şimdi aslında üçüncü parçayı da size göstereceğim. Üçüncü parçamız da tam olarak 7'ye 11 ölçülerinde. Kontrol ediyoruz. Evet. 7'ye 11. Bu da düz ağızlı yumurta. Böyle kısa tok imame. Ben size bunu da şöyle detaylı göstermeye çalışıyorum. Bu da imamenin burası. Bunun durakları da 11'de. Dikkat ediyorsanız bu 3 tespihin durakları da 11'de. Hepsi düz ağızlı yumurta. Birbirine benzeyen özellikler var. Siz de bunu anlamışsınızdır. Sahibi aynı kişiler arkadaşlar. Aynı kişi bunların sahibi. Bu üçünün sahibi aynı kişi. Bu abinin bir tespihi daha vardı. Onu da ben size göstereceğim. Bakayım bulabilirsem. Bu abinin bir tespihi daha var. Daha önceki videoda göstermiştim ama hepsi bir kişinin olduğu için ben onu da size bir daha göstereyim arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar ya. Çıtır çıtır şuna bak. Bu eski zarlardan yapıyorlar ya, aynısı. Ne kadar canlı bir renk. Çok canlı bir renk. Şimdi sesi falan çok güzel. Harika bir tonu var. Abi kendisine çok güzel ürünler seçmiş. Şöyle daha taze arkadaşlar. Çok güzel sesi var dediğimde anlayın ki şöyle bir iki güne çıtır çıtır olacak. Çok güzel olacak. Şu anda biraz daha ham sesi var çünkü. O sesler ama bana o şifreyi veriyor. Çekimi gerçekten çıtır çıtır çok güzel olacak. O şifreleri aldığımız için söylüyoruz. Bakın renk tonlarında şeyler var arkadaşlar. Farklılıklar var. Bakın bu renk tonuna gidecek. Bu renk tonuna gidecek. Böyle güzel bir birbirini takip eden bir yapıya sahip olmuş. Gayri ihtiyari böyle düştü herhalde bu. Bilinçli mi yapıldı bilmiyorum. Seçen abimiz bilinçli mi seçti bilmiyorum ama malzemeleri bilinçli seçtiğini biliyorum. Malzemeler çok güzel. Eski malzemeleri seçti arkadaşlar. Sertliğini almış, güzelleşmiş malzemeleri seçti. Tesbihleri çok güzel oldu kendisine. Hayırlı olsun. Öbür tesbihini de daha önceki videoda göstermiştim. O daha önce gelmişti çünkü. Bakın öbür tesbihi de bu. Yine bu vesileyle bunun yanında P7'den yapılmış malzememiz. Muhtemelen kırık imami bu da. Bu da 8'e 12 olması lazım. Bir önceki videoda olduğu için üstünde durmayacağım. Evet, bu da 8'e 12 ama aynı abimizin olduğu için hatırası kalsın diye böyle yan yana sergileyim. Böyle aklıma geldikçe aynı malzemesi olan abilerin tesbihlerini de aynı videoda göstermeye çalışayım. Hatırası olsun, hatıra kalsın. Çok güzel. Şimdi bir tane daha tesbihim var. Onu da size göstereyim. Bunu da sabırsızlıkla bekliyordu sahibi. D71 malzemeden yapılma düz ağızlı yumurta bir tesbihimiz. Şöyle göstereyim. Harika. Bu da bakın renk alma tonu arkadaşlar aşağılardaki gibi. Bakın şu tonu görecek, şu tonu da görecek. Renk tonu olarak gerçekten çok güzel. Delik uçlarına bakalım. Malzemenin sertliği güzel. Evet. Çıtır çıtır bir malzeme. Bayılıyorum bunlara. Pala malzeme harika arkadaşlar. Ve bundan sonra bu söylemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Pala malzeme ya da Pala Stone olarak malzemelerimizi adlandırmaya devam ediyoruz. Bu markayı ve bu kaliteyi korumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Çünkü bu kadar kaliteli mal inanın rastlamanız mümkün değil diyeceğim ama eski mal belki bulursunuz ama öbür türlü mümkün değil. Evet, böyle daha doğru oldu. Şimdi bu tespihleri siz elinize alıp çektiğince benim ne kadar haklı olduğumu
göreceksiniz. Bazen duyuyorum ya abi böyle diyor da gerçekten böyle mi ya? Çok iddialı. Evet arkadaşlar böyle bunu test edebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Her şey parayla değil. Gelin dükkana, dükkanda bazı ürünler var. Dokunun, bakın. Gerçekten bu adam doğru söylüyor mu ya? Bir bakın arkadaşlar ya. Bir bakın ya, üşenmeyin ya. Madem tespihi seviyorsunuz, tespihe dünyanın parasını veriyorsunuz madem. Gelin bir görün arkadaşlar. Herkesi davet ediyorum. Kapım herkese açık. Bizzat benimle görüşmek isteyen olursa arkadaşlar gelmeden önce muhakkak burada olup olmadığımı teyit alsın. Ona göre biz de burada olalım. Evet. Şimdi bu tespihimiz B19'dan yapılma. B19. Siparişlerinizi verirken muhakkak malzeme teyidi alın arkadaşlar. Bazen elimizde malzeme oluyor. Bazen bitmiş oluyor. Son parçası olmuş oluyor. O yüzden teyit alın. Hiç olmadı. Bu rengi mesela beğendiniz diyelim. Bu rengin yakın tonunda da olsa bir şey ayarlamaya çalışırız. Çünkü bunlar renk aldığı için aynı tonlarda gidiyor arkadaşlar. Biraz açığı, biraz koyusu. Çok takılmanızı tavsiye etmiyorum. Bu güzelliklerden kendinizi mahrum etmeyin sadece. Takıldığım tek konu o. Şimdi kısa tok imame dedik. Buraya bakalım. Durağına oraya bakalım. Çekimine baktık zaten. Çıtır çıtır. Ve cilasız bir tespihimiz. Şu an elimizdeki tespihte cila yok. Cilasız bir tespih. Ama neredeyse parlayacak artık yani bayağı. Ben şurada oynarken bile değişmeye başladı. Ama bırakalım sahibi değiştirsin değil mi? Sahibi değiştirsin öyle. O lezzet ona ait olsun. Çünkü ilk hissiyatıyla sonraki hissiyatları karşılaştırsın. Ben buna çok önem veriyorum. Karşılaştırsın ki tespihinden lezzet alsın. Güzelliklerini görsün. İnanın bu malzemeler öyle bir şekil, öyle bir hal alıyor ki yanınızdan bırakamıyorsunuz. Elinizden bırakamıyorsunuz. Şöyle 5 dakika cebinize koyacak olsanız tesbihinizi, eliniz hemen arıyor. Nereye bıraktım acaba tesbihi? Korkusuyla sağa sola saldırıyorsunuz. Ben aynen o telaşı yaşıyorum gerçekten. Bazen dalgın oluyorum. Bir konu düşünüyorum. Bir şey oluyor. Elimde tesbihim yoksa bir an panikliyorum. Neredeydi tesbihim? Bir yere mi bıraktım acaba? Biri mi kaptı elimden? Öyle bir tedirginlik söz konusu bende. Herkeste oluyor mu bilmiyorum tabii. Bu aşkı çeken bilir arkadaşlar. Lezzete bak. Arkadaşlar tesbihlerimiz sahiplerine hayırlı olsun. Yine güzel bir seriydi. Böyle tanıtmaktan memnun olduğum, hoşuma giden bir grup oldu. Bu ekstra eklendi. Hesapta yoktu ama aynı kişinin olduğu için onu da aynı kareye koyduk. İnşallah videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.